Merhabalar kıymetli dostlar. Yeni bir videodan herkese selamlıyorum. Norveç'teyim. Almanya'nın Esslingen şehrinden, Esslingen ilçesinden sesleniyorum. Bulunduğumuz arazi Esslingen Kalesi. Şimdi sizlere kaledeki izlenimlerimi aktarmaya çalışacağım. Devam edelim. Bulunduğumuz arazi Esslingen Kalesi'nin hemen girişi. Normal burada böyle eski çınar ağaçları var. 21 Aralık normalde Noel Pazarı'nın son günü. Dolayısıyla insanlar büyük ihtimal çarşıda gezdiler. Buraya gelip buradan da biraz gezip evlerine gidecekler. Şimdi biz de ilk defa Almanya'daki bir tarihi eserin içinden, dışından, etrafından sizlere video göstermiş olacağım. Benle beraber birlikte gezeceğiz inşallah. Burası normalde kalenin dış surları mı? Hı hı. Esslingen Kalesi'nin özelliği normalde eskiden sarayların etrafında olan kaleler burada tam tersi şehrin etrafındaymış. Dolayısıyla böyle bir özelliği var. Bakın yüksek surları var. Bulunduğu arazi eğimli arazi. Burası ana giriş değil herhalde. Değil. Burası yan girişlerden ya da arka girişlerden birisi. Burada böyle. Burası ne peki? Yok o karşıdaki. Evet böyle. Şimdi hemen ana girişin etrafındaki avluyu gösterelim. Karşıdaki şey ne? Kule. Orada yani toplantı salonu bir yer var. Evet. Evet böyle normalde insanlar hem geziyorlar hem dolaşıyorlar. Kış mevsimi ama herhangi bir kar falan olmadığı için de güzel bir gün. Evet olabildiğince geniş bir avlusu var. Böyle tarihin izlerini görmeniz mümkün buralarda. Şimdi çevreyi gezmeye devam ediyoruz. Bakalım burada neler göreceğiz. Hemen şuradan karşıdan bir bakayım. Evet aynı zamanda kıymetli dostlar böyle bakın hemen kalenin dibinde yerleşim birimleri var. Almanya'nın normalde buraları biraz daha dağlık. Karşıda dağı kaplamış olan bakın yerleşim birimleri de var. Normalde böyle eskiden kalma yeni yapılmış evleriyle Alman mimarisini, Orta Asya mimarisini 100-150 senelik binaları falan görmek mümkün burada. Evet kıymetli dostlar bir de böyle çok ilginç şey Aralık ayında çiçek açmış ağaç görüyorsunuz. Bu kiraz ağacı sanki. Evet çok ilginç bir şekilde normalde havanın ılık olduğunu gösteriyor. Ben bunu daha önce Kırgızistan'da da Türkiye'de de böyle işte o Aralık ayında Ocak ayında çiçek açan ağaçlar diye gösteriyordu. Burada da Almanya'da da ilk defa görmüş olduk. Evet şimdi hemen çok güzel bir manzara size göstereceğim. Evet bakın buradan aşağıya iniliyor. Buradan da böyle şehrin panoramik manzarasını görmek mümkün. Şurada kalabalık gözüküyor. Şu ortada. Evet. Orası Weihnachtsmarkt'ın olduğu yer. Noel Pazarı'nın olduğu yer. Burası eski belediye binası. Burası da Stadtkirche kilise. Evet, burada normalde da yine aynı şekilde şey var. Noel Pazarı var. Bu alanda boydan boya şu araların hepsinde pazar yerleri var. evet, normalde burası böyle dediğimiz gibi modern Alman mimarisiyle tarihi kalıntıların her yerin aynı anda olduğu bir yer. Hemen kalenin bakın duvarının dibinde böyle üzüm bağları var. Onu da değerlendiriyorlar. Kıymetli dostlar çok Üzüm güzel bir bağları, manzara. burayı bir başlangıç kabul edersek buradan ta Mannheim'a kadar yaklaşık 150 kilometre boyunca bu vadi boyunca hep üzüm bağları var. Evet. Evet Almanya'da güneşi gören yamaçları daha iyi değerlendirmek için böyle bir uygulama yapmışlar demek ki. Vadinin bu tarafı üzüm bağı, karşı tarafları da elma ağaçları. Bahçeler var. Evet, yukarıya doğru devam edelim. Hello. Ses geliyor aşağıdan.
Noel pazarının son günü olduğu için oradan kutlama, eğlence sesleri geliyor aynı zamanda. Evet, yolculuğumuza devam edelim. Evet, manzara yine bu şekilde devam ediyor. İnsanlar buradaki o uzun sur boyunca camlardan dışarıyı seyrediyorlar. Hem taş hem de böyle eskiden kalma ahşap yapılar var. Burası da böyle tamamen bir seyir terası gibi olmuş kıymetli dostlar. Evet, buradan avluyu görmek mümkün. Buradan da evet, buradan da böyle dışarıyı seyretmek mümkün. Evet, şehir meydanı tam güneşten görünmüyor ama üzüm bağları, tarihi kiliseleri, modern binaları, Mercedes'in fabrikaları falan burada mı? Mercedes'in fabrikası bu tarafta var. Evet, bu bölge Mercedes'in ana üretim yeriymiş. Dolayısıyla birçok fabrika Mercedes'le ilgili. Bu yukarıdan yaklaşık bir 10 kilometre yukarıdan başlıyor. Endüstri Gebiet diyorlar. Sanayi bölgesi. Buradan yine aynı şekilde tam Mannheim'a kadar bu vadi boyunca sanayi gebieti. Endüstri Gebiet. Evet, Ama burası. şimdi ilginç tarafı ağır sanayi. Mercedes falan üretiliyor. Ama hava böyle. Yani duman, iskir yok. Evet. Şu karşıda elektrik santrali orası. Çöp yakılıyor. Yine aynı şekilde. Hem şehir ısınmasında hem sıcak su ihtiyacı olarak kullanılıyor. Evet, doğayı koruyorlar yani. Evet, buradan da yine üzüm bağlarından aşağı doğru herhalde inliyor değil mi? Yürüme böyle. Şu buradaki bağların hepsindeki üzümçüler farklı çeşit. Yani şuradaki kırmızı, şuradaki sarı, şuradaki beyaz ve renk rahiyalar da farklı. Tamamen yönelik. Wine, şarap üretimine yönelik. Yenilmiyor. Evet, şehirle ilgili çok fazla bilgi bilmiyorum ama burada yaşayan kardeşim size bilgi versin. Şehrin etrafı surlarla çevrili. Burası şehri savunmak için oluşturulmuş bir kale. Yani saray yok içerisinde. Şehrin etrafı şuradan devam ediyor. Buradan sur devam ediyor. Karşıda şu ileride bir kule var. Yine hani eskiden kalelerin şehrin etrafındaki şehire giriş yerleri olan kapı. Orada bir tane var. Aşağıda bir tane var. Şu karşıda tam gözükmüyor ama orada bir tane var. Şurada hemen bir tane var. Burası da ayrıca şu aşağıda yine aynı şekilde şeyler var. Şehire giriş kaleleri var. Orijinalleri var ama surlar gitmiş. Eski şehir tamamen bu alan. Ya şu belediye binası saati falan var. Oranın orijinal yani tarihi şeyi. O belediye gözüküyor mu Şu orta. O belediye binasının şeyi 1400-1500'lerde yapılış tarihi. Ve o Evet, yani 500-600 senelik şeyler. bu bölgenin de ortalaması öyle yani genel şey. Bura tarihi bölge. Şurası da Weststadt diyorlar. Şuradan itibaren de modern şehir. Yani o bu taraftakiyle bu taraftakinin arasında şöyle baktığın zaman 1000 sene fark var. Evet, kalenin avlu kısmından şimdi böyle manzaralar. Karşıda böyle ilginç binası var. Geniş avlusu var ve burası da yine böyle bahçesi. Burası son kısmıydı. Tekrardan geri döneceğiz. Turm yani kule diyorlar da. Yani buranın toplanma yeri aynı zamanda. Yani muhtemelen meclis gibi kullanmışlar burayı. Evet. Evet, buradan kalenin dibinden şehir merkezine giden yolu da göstermek istiyorum. Evet, biz biraz önce şu yukarıdaydık kıymetli dostlar. Burası böyle üzüm bağları. Buradan aşağıya şehir merkezine iniliyor. Tabii ki biz geri döneceğiz. Yoldan devam edeceğiz. Arabamızın olduğu tarafa geçeceğiz. O toplantı meclisinin olduğu yer de burası. Toplantı salonunun olduğu yer de burası. Biz şimdi geri dönüp içerideki manzaraları size göstermeye çalışacağız. Bakalım neler göreceğiz. Evet kıymetli dostlar. Şimdi buradaki küçük bir kule gibi yer var. Oraya da çıkacağız. Orayı da gösterelim. Buradan böyle
kalenin yamacındaki, şehrin yukarısındaki yine eski ve modern yapılar bir arada görmek mümkün. Böyle güzel bir yerleşim alanı. Evet, uçaklar, fabrikalar, tarihi evler, tarihi kale. Almanya'nın böyle modern ve tarihi yüzünü görmek için birebir. Ya ben çıkayım şöyle. Evet, burası böyle. Yine tarihe, şehre hakim olan kulelerden birisi. Burası o toplantı salonunun olduğu yer. Bizim geldiğimiz yer alan o taraftaydı. Burası Esslingen şehrinin doğu kısmı olmuş oluyor. Evet, Stuttgart bu taraftan kalıyor. Orada mı kaldı? Ha, tamam. Tam tersi Stuttgart bu tarafta kalmış oldu. Ben de tamam yönlerimizi şaşırdık. Evet, burada. Şu karşılar, Hı hı. şu karşılar Alp diyoruz da Schwäbisch Alp. Hı hı. Yani İsviçre Alman Ha, Alpleri. Alman. Yani yaklaşık 100 kilometre daha gittiğinde asıl Alpler geliyor yaklaşık. Evet, Alp dağlarının olduğu alanlar buralar kıymetli dostlar. Yani Almanya'nın Almanya Alpleri diyelim. Almanya'nın güneyi olmuş oluyor değil mi? Bizim şu an bulunduğumuz yer Güneybatı Almanya. Hı hı. Evet. Güneybatı'nın ortasında yani. Evet, böyle çınar ağacı çoktan beri görmediğim çınar ağaçlarını görmüş oldum. Evet, Norveç'te böyle bu şekilde değil de daha farklısı var. Çınar ağacının. Evet, burası da böyle. Burası ana giriş herhalde değil mi? Evet, Esslingen Kalesi'nin ana girişi burası kıymetli dostlar. Birazdan oradan da herhalde geçeceğiz diye düşünüyorum. Evet, böyle devam ediyoruz turumuza. Evet, mini havuzun hemen yanındaki böyle bir heykeller dizisi. Burada da ardıcın farklı türleri, böyle çok güzel kokusu var. Evet. Evet, kalenin ana girişinin demek ki herhalde kontrol noktası aynı zamanda burası. Birazdan oradan da geçeriz. Evet, bizim şeyler Ukraynalı baykeler. Ya ben bazen arkadaşlarla geliyoruz ya Ramazan'da falan denk geldik. Evet, burası da böyle yine tarihten kalma topların olduğu bir yermiş. Evet, günümüzde artık bunlar bir işe yaramıyor. Evet, burası ana girişin olduğu yer. Yine böyle güzel eski yaşlı çınar ağaçları var. Burası kalenin avlusu daha doğrusu. Tam görünmüyor ama güneşten. Burası da böyle. Kıymetli dostlar, Esslingen Kalesi'ndeki turumuzu birazdan bitireceğiz. Böyle kiraz ağaçlarının çiçeğini açan da var, açmayan da var. Çınar ağaçlarının, kulelerin, avluların içinden geçip şimdi çıkışa doğru gidiyoruz. Oradan yolumuza devam edeceğiz. Burası böyle kalenin resmi birimleri. Almanya'da 20 bine yakın aktif burg var. Hı hı. Burç. Hı hı. Bizdeki burç gibi. Yani kale de diyoruz Hı ya. hı. Ama 20 bin civarında şu an böyle faaliyette gösteren şey var. Burg. Schloss. Burg. Kale yani. Norveççe slot diyorlar. Schloss şehir merkezindeki Schloss diyorlar saray. Evet, aynen slot. Ama dışarıda olanlara burç. Evet, böyle. Kıymetli dostlar, şimdi kalenin dış avlusuna geldik. Yine böyle çok sevdiğim çınar ağaçları var. Bursa'dan gelenler buranın biraz Bursa havası taşıdığını söylüyorlarmış. Gerçekten de biraz benziyor öyle. Ben de onu da söylemek isteyeyim. Evet, Esslingen Kalesi'nin içinden yaptığımız, ondan sonra böyle avlusundan manzaralar sunduğumuz
videomuz kıymetli dostlar burada sona eriyor. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Almanya'nın Essingen şehrinden 21 Aralık 2025 tarihinden sevgiler, selamlar kıymetli dostlar. İnşallah yine sonraki videolarda Almanya ile ilgili izlenimlerimi sizlere göstermeye çalışacağım. Şimdilik görüşmek üzere kıymetli dostlar. Herkese yeniden selamlar, muhabbetler.